Aşkı düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Tesadüfler mi? Yıldızların hizalanması mı? Yoksa o ilk bakışta midenizde uçuşan kelebekler mi? Çoğumuz aşkın başımıza gelen bir şey olduğuna inanırız. Kontrol edemediğimiz, planlayamadığımız, gökyüzünden düşen bir yıldırım gibi hayatımızı bölen bir olay. Bize filmlerde böyle anlatıldı. Şarkılarda böyle söylendi. Kader dedik, kısmet dedik. Ancak analitik psikolojinin babası Carl Gustav Jung bu konuda çok daha ürkütücü ve bir o kadar da aydınlatıcı bir gerçeği fısıldar. Bilinç dışına inmedikçe o sizin hayatınızı yönetir ve siz ona kader dersiniz. Birinin size aşık olması aslında o kişinin ruhunun derinliklerinde, belki yıllardır, belki de doğduğu günden beri süregelen bir arayışın sonucudur. Siz o kişinin hikayesinde rastgele bir figür değilsiniz. Siz onların bilinç dışındaki kilitli kapıyı açan anahtarsınız. İnsanlar size kaşınız gözünüz güzel olduğu için ya da çok zeki, çok komik olduğunuz için aşık olmazlar. Bunlar sadece yüzeydeki süslemelerdir. Derinlerde çok daha ilkel ve çok daha güçlü bir mekanizma işler. Sizi severler çünkü onlarda eksik olan, onlarda kırık olan veya onlarda henüz doğmamış olan bir şeyi temsil edersiniz. Bugün bu videoda yüzeyi kazıyacağız. Romantik komedilerin o pembe bulutlarını dağıtıp insan ruhunun makine dairesine ineceğiz. Birinin size neden o şekilde baktığını, neden sizi takıntı haline getirdiğini ya da neden tam da hayatının o noktasında karşınıza çıktığını 5 temel psikolojik ilkeyle çözeceğiz. Bu yolculuk sadece ilişkileri anlamanızı sağlamayacak. Aynı zamanda kendinizin de neden başkalarına çekildiğini de acımasız bir dürüstlükle yüzünüze vuracak. Eğer egonuzun sarsılmasına, aşk sandığınız illüzyonların kırılıp yerini hakikate bırakmasına hazırsanız, başlayalım. Hiç kendinize şunu sordunuz mu? Beni gerçekten tanıyor mu, yoksa kafasında yarattığı bir hayali mi seviyor? Bu sorunun cevabı Jung'un projeksiyon yani yansıtma dediği kavramda gizlidir. Bir sinema salonunu düşünün. Karanlık bir oda, karşınızda devasa beyaz bir perde. Perde aslında boştur. Üzerinde hiçbir duygu, hiçbir hikaye yoktur. Ama projeksiyon cihazı çalışmaya başladığında, o boş perde üzerinde kahramanlar ağlar, aşıklar kavuşur, dünyalar yıkılır. Perdeye bakıp ağlarsınız. Ama aslında ağladığınız şey perdenin kendisi değil, üzerine yansıtılan ışıktır. İşte aşkın ilk evresinde siz o beyaz perdesiniz. Size aşık olan kişi ise projeksiyon cihazı. İnsanlar kendi içlerinde sahip oldukları ama sahiplenemedikleri, bastırdıkları ya da farkında olmadıkları özellikleri bir başkasının üzerine yansıtma eğilimindedirler. Size baktıklarında sizi görmezler. Kendi ruhlarının sizden yansıyan parıltısını görürler. Örneğin, kendi içindeki yaratıcılığı ve duygusallığı bastırmış, hayatı boyunca güçlü ve mantıklı olmak zorunda kalmış bir adam düşünün. Bu adam, neşeli, sanatla uğraşan, duygularını uçlarda yaşayan bir kadın gördüğünde ona delicesine tutulur. Ona ilham perim der. Ama aslında aşık olduğu şey kadın değildir. Adamın kendi içinde bastırdığı, yaşayamadığı o sanatçı ruhtur. Kadın sadece bu ruhun dış dünyadaki taşıyıcısıdır. Ya da tam tersini düşünelim. Kendi gücüne, kendi otoritesine sahip çıkamayan, hep başkalarına bağımlı kalmış bir kadın. Otoriter, belki biraz narsist, kendine aşırı güvenen bir adama çekilir. O çok güçlü, beni koruyor der. Aslında kadın, adamın şahsında kendi potansiyel gücüne aşık olmuştur. Kendi içinde bulamadığı kralı dışarıdaki bir adamda bulup ona tapınır. Jung buna büyülü bağ der. Yansıtma o kadar güçlüdür ki kişi karşısındakini tanrılaştırır. Sizi kusursuz görürler. Hatalarınızı görmezden gelirler. Çünkü kendi ruhlarının en değerli parçasını size emanet etmişlerdir. Ancak her film biter ve ışıklar yanar. Yansıtmanın trajedisi buradadır. Zamanla siz o kişinin kafasındaki ideal görüntüye uymayan bir hareket yaparsınız. Belki yorulursunuz, belki de sadece insan olduğunuzu gösterirsiniz. O an büyü bozulur. Karşı taraf, sen değiştin, sen sandığım gibi biri değilmişsin der. Öyleyse siz hiç değişmemişsinizdir. Sadece perde, üzerine yansıtılan filmi artık göstermiyordur. Eğer birisi size çok hızlı, sizi hiç tanımadan, çok büyük bir yoğunlukla aşık olduysa dikkat edin. Büyük ihtimalle aşık oldukları şey siz değilsiniz. Sizde gördükleri kendi yansımalarıdır. Bazen birini görürsünüz ve mantığın açıklayamadığı bir tanışıklık hissi yaşarsınız.
Sanki onu bu hayatta değil, binlerce yıl öncesinden tanıyor gibisinizdir. Ses tonu, yürüyüşü, bakışı. İşte o dersiniz. Aradığım kişi o. Bu his nereden geliyor? Jung'a göre bu, genetik kodlarımıza ve kolektif bilinç dışımıza kazınmış kadim imgelerin, yani anima ve animus'un uyanışıdır. Her erkeğin içinde bilinç dışı bir dişil imge, anima, her kadının içinde ise bilinç dışı bir eril imge, animus vardır. Bu imgeler doğduğumuz andan itibaren şekillenmeye başlar. Annenizle kurduğunuz ilişki, babanızın tavırları, izlediğiniz masallar, toplumun size dayattığı ideal kadın veya ideal erkek figürleri hepsi birleşerek ruhunuzun derinliklerinde bir eş şablonu oluşturur. Bu şablon, cebinizde taşıdığınız ama hiç bakmadığınız eski bir fotoğraf gibidir. Ve bir gün kalabalık bir caddede yürürken o fotoğraftaki yüze benzeyen birini görürsünüz. Bilinç dışı saniyenin binde biri hızında bir eşleştirme yapar. Kilit ve anahtar birbirine uyar. İşte o an o kişiye çekilmeniz kaçınılmazdır. Bu çekim biyolojik değildir, psişiktir. Ruhsal bir ele geçirme halidir. Bir erkek animasını bir kadına yansıttığında o kadını tanrıça gibi görebilir. O kadın erkeğin ilham perisi, yaşamın sebebi olur. Dante'nin Beatrice'i gibi. Kadın animusunu bir erkeğe yansıttığındaysa o adam onun için mutlak gerçekliğin, mantığın ve gücün temsilcisi olur. Ama burada büyük bir tehlike yatar. Jung bizi uyarır. Bir arketip tarafından ele geçirilmek bir büyüye kapılmaktır. Siz birinin animasına veya animusuna denk geldiğinizde, o kişi sizinle ilişki kurmaz. O kişi sizin üzerinizden kendi içindeki ötekiyle ilişki kurar. Sizi aşırı kıskanabilirler. Sizi kaybetmekten ölümüne korkabilirler. Çünkü sizi kaybetmek, kendi ruhlarının yarısını kaybetmek demektir. Bu tür aşklar tutkulu olduğu kadar yıkıcı da olabilir. Çünkü hiç kimse bir başkasının hayalindeki o mitolojik kahramanı sonsuza kadar oynayamaz. Bir gün maske düşer. Ve o gün geldiğinde gerçek aşkın başlayıp başlamayacağı belli olur. Efsaneyi mi seviyorlar, yoksa maskenin altındaki o zavılsız insanı mı? Şimdi daha karanlık bir yere, gölgeye inelim. Neden bazen bize iyi gelen, nazik, anlayışlı insanları değil de bizi zorlayan, üzen, hatta bazen tehlikeli bulduğumuz insanları seçeriz? Neden kötü çocuk veya femme fatale figürleri bu kadar çekicidir? Çünkü toplumun, ailenin ve eğitimin bize "sen böyle olmamalısın" dediği her şeyi onlar cüretkarca yaşamaktadır. Gölge, Jung'un tanımıyla benliğimizin kabul etmediğimiz, arka bahçeye attığımız karanlık tarafıdır. Öfkemiz, bencilliğimiz, vahşi arzularımız, hırsımız. Medeni bir insan olmak için bunları bastırırız. Ben kibar biriyim dersiniz, öfkenizi gömersiniz. Ben kanaatkârım dersiniz, hırsınızı gömersiniz. Ama gömülen şeyler ölmez. Bilinç dışında daha da güçlenirler. Ve bir gün sizin bastırdığınız o yasaklı özellikleri hiç çekinmeden sergileyen biri karşınıza çıkar. O kişi bencildir, o kişi öfkelidir, o kişi kuralları çiğner. Mantığınız uzak dur der ama bilinç dışınız hipnotize olmuş gibi ona çekilir. Neden? Çünkü o kişi sizin yaşamaya cesaret edemediğiniz hayatı yaşamaktadır. O kişiye aşık olmak, kendi gölgenizle güvenli bir mesafeden flört etmektir. Ben yapamıyorum ama o yapıyor. Onun yanında olursam ben de o yasak meyveden tadabilirim. Sizi içinizdeki şeytanı uyandırdığınız için severler. Sizin yanınızda kendilerini daha canlı, daha tehlikeli, daha gerçek hissederler. Bu ilişki türü genellikle fırtınalıdır. Kavgalar, tutkulu barışmalar, suçlamalar. Çünkü gölgeyle yüzleşmek asla kolay değildir. Eğer birisi size "beni çıldırtıyorsun ama senden kopamıyorum" diyorsa bilin ki onun gölgesine basıyorsunuzdur. Siz onun hem ilacı hem de zehirisinizdir. Bu aşk bir iyileşme krizidir. Kişi sizin üzerinizden kendi karanlığıyla barışmaya çalışıyordur. Ve eğer bu süreç sağlıklı yönetilmezse birbirinizi tüketmeniz işten bile değildir. Bazen aşkın nedeni kim olduğunuz değil, ne zaman orada olduğunuzdur. Carl Jung, eş zamanlılık, synchronicity kavramıyla evrende tesadüf gibi görünen ama aslında anlamlı olan bağlantıları açıklar. Nedensellik ilkesiyle, yani sebep-sonuç ilişkisiyle açıklanamayan olaylar. Birinin hayatına girdiğiniz anı düşünün. Genellikle büyük değişimlerin, krizlerin veya geçiş dönemlerinin olduğu zamanlardır.
Belki bir boşanmanın hemen sonrası, belki bir ölüm, belki bir iş kaybı ya da büyük bir varoluşsal boşluk dönemi. Kişi bir eşiktedir. Eski hayatı ölmüştür ama yeni hayatı henüz doğmamıştır. O arafta, o boşlukta evren sizi onların karşısına çıkarır. Siz bir kurtarıcı olarak değil, bir işaret fişeği olarak oradasınızdır. Sizin varlığınız onların gitmesi gereken yeni yönü gösterir. Mesela hayatı boyunca şehirde yaşamış, plazalarda kaybolmuş, ruhu kurumuş birini düşünün. Artık bu hayata dayanamıyordur ama ne yapacağını da bilmiyordur. Tam o sırada doğayla iç içe yaşayan, toprağa dokunan sizinle tanışır. Size aşık olması kaçınılmazdır. Çünkü siz onun ruhunun "lütfen beni buraya götür" dediği o geleceğin canlı kanıtısınız. Bu tür karşılaşmalarda aşk bir kozmik müdahale gibi hissedilir. "Bunu ben planlamadım, bu olmalıydı" hissi baskındır. Siz onların hayatında değişimi tetiklemek için girmiş bir katalizörsünüzdür. Ancak burada hüzünlü bir gerçek de olabilir. Bazen katalizörlerin görevi reaksiyon bittiğinde sona erer. Onları köprüden geçirdikten sonra sizinle yola devam edip etmeyecekleri aradaki bağın gerçekliğine bağlıdır. Eğer sadece değişim ihtiyacı yüzünden size tutundularsa, değişim tamamlandığında gidebilirler. Ama eğer bu eş zamanlılık iki ruhun da aynı yöne baktığı bir kader birliği ise, o zaman bu aşk dünyevi sınırları aşar. Ve geldik son, belki de en kıymetli nedene: ayna olmak. Tüm bu projeksiyonlar, gölgeler ve arketipler dağıldığında geriye ne kalır? Gerçek kalır. Jung'un bireyleşme, individuation dediği insanın kendi özüne dönme yolculuğunda en büyük yardımcısı partneridir. Bazı insanlar sizi sever çünkü sizin yanınızda kendileri gibi olmalarına izin verirsiniz. Maske takmak zorunda kalmazlar, rol yapmak zorunda kalmazlar. Siz onların ruhuna tutulmuş berrak bir ayna olursunuz. Size baktıklarında unuttukları masumiyetlerini, kaybettikleri cesaretlerini ya da görmezden geldikleri güzelliklerini hatırlarlar. Bu aşk havai fişekler gibi patlamayabilir. Daha sessizdir, daha derindir. Bir ağacın kök salması gibidir. Sizi onları tamamladığınız için değil, onları oldukları gibi gördüğünüz ve kabul ettiğiniz için severler. Seni seviyorum demek, aslında senin yanında dönüştüğüm kişiyi seviyorum demektir. Şimdi arkanıza yaslanın ve düşünün. Hayatınıza giren insanları, size aşık olanları, sizin aşık olduklarınızı. Hangi yansımayı kovalıyordunuz? Hangi eksiği kapatmaya çalışıyordunuz? Aşk, nihayetinde iki kişinin birbirine bakması değil, iki kişinin birlikte aynı yöne bakmasıdır derler. Ama Jung ekler, önce kendi içine bakamayan, dışarıda ne aradığını asla bulamaz. Eğer birisi sizi şu an seviyorsa, bilin ki bu büyük bir sorumluluktur. Onların hayalleri, korkuları ve potansiyelleri elinizde bir emanet gibidir. Ve siz birini seviyorsanız, sorun kendinize, ben onda neyi seviyorum? Onda gördüğüm ışık aslında benim içimdeki ışığın yansıması olabilir mi? Bu sorunun cevabı sizi özgürleştirecek olan şeydir. Çünkü insan ancak yansımaları geri çekip karşısındakini tüm çıplaklığıyla, tüm kusurlarıyla öteki olarak sevebildiğinde, işte o zaman gerçekten aşık olmuş demektir. Bilinç dışının bu derin sularında bizimle yüzdüğünüz için teşekkür ederiz. Yolunuz uzun olsun, farkındalığınız bol olsun.